Evrim konusunda tarihteki en büyük aldatmacalardan birisi. Piltdown insanı aldatmacası. Tabii ki bu çeşitli belgesellere de konu olmuş. Gerçekten ilgi çekici bir evrimi aslında açıklamak ya da ispatlamak amaçlı yapılmış ama daha sonra tamamen evrim teorisinin gündeme gelmesi ya da evrim teorisinin ispatlanması yönündeki iddialarda daha çok evrim teorisini geriye çekmiş bir durumdur bu. Yani hem böyle bir aldatmaca öne sürüldü deyip hileye başvuruldu denilip daha çok teorinin geri plana atılmasını sağlamış bir durumdur. 1912 yılında Piltdown adamı fosilleri maymunlar ve insanlar arasındaki en önemli kayıp halka olarak lanse edildi. Ancak 1953'e gelindiğinde ise hilesi ortaya çıkarıldı. O günden geriye akıllarda bu sahte yapının kim tarafından ve neden yaratıldığı sorusu kaldı. İngiltere'de bulunan Liverpool John Moores Üniversitesi'nden araştırmacılar bunun suçlusunun kim olduğunu kesin olarak bulma görevini üstlenmeye karar verdiler. Araştırma ekibi 2009'dan itibaren kemikleri incelemek amacıyla bilgisayarlı tomografi, DNA dizileme, radyokarbon tarihleme ve diğer tüm inceleme yöntemlerini uyguladı. Ekip fosillerin iki farklı canlıya ait yarı orangutan ve yarı insan kemikleri olduğunu, üçkağıtçının veya üçkağıtçıların macunla kemikleri birbirine yapıştırdığını, kemiklere çakıl taşı tutturarak ağırlaştırdığını, fosilleşmiş kemikler normalden daha ağırdır ve bitmiş ürünü boya ile koyulaştırdığını tespit etti. Evet, görüyorsunuz yani nasıl bir üçkağıtçılık döndüğünü. Haliyle bu evrim teorisine de bir ket atmış oldu. Nasıl başladı kısmına bakalım. 1918 aralığında Arthur Smith Woodward ve Charles Dawson Eoanthropous, şafak insanı olarak adlandırdıkları erken Pleistosen dönemine ait bir kafatası ve çene kemiği fosili bulduklarını açıkladılar. Kafatası parçaları bariz bir şekilde insana aitti. Ama beraberinde bulunan çene maymun çenesine benziyor. Fosiller İngiltere'nin Sussex Piltdown bölgesinde bulunmuştu. Bulunan kafatası ve kemik parçalarına bakarak Piltdown insanı olarak adlandırılan yaratığı, Darwin'in modern insan ile maymun benzeri ataları arasındaki kayıp halkayı tamamlamaya aday olacak kadar eski olduğu düşünüldü. Çene bariz bir şekilde maymuna ait görünse de iki azı dişi aşınarak dümdüz hale gelmişti. Bu tür azı dişleri ise yalnızca insanlarda bulunur. Woodward bu kafatası ve çeneden yola çıkarak bir eski insan kafası modeli geliştirdi. Bu model 40 yıl boyunca bilim dünyası tarafından meşru kabul edildi ve Darwin'e kanıt olarak görüldü. Ta ki 1950'li yıllarda Kenneth Oakley çene kemiği ve kafatasına flor testi yapana kadar. Royal Society Open Science'da yayınlanan araştırmanın başyazarı Isabel de Groot'a göre sonuçlar tek bir zanlı olduğu fikrine işaret ediyor. Araştırmacılar kayıp halkayı Doğu Sussex'in Piltdown kasabasının dışında bir çakıl ocağında bulan Charles Dawson'ın muhtemel düzenbaz olduğuna inanıyorlar. Dawson o dönemde hem avukat hem de amatör bir kazı bilimciydi. Araştırmacıların tespitine göre de acemi bir kalpazandı. 1907 yılında Almanya'da yeni bir insansı türünün bulunmasından sonra Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı gerilim Dawson'ı İngilizlerin büyük bir bilimsel buluş yapma övüncene ihtiyaç duyduğu fikrine yöneltmiş olabilir. Evet, görüyorsunuz bakın aldatmaca nereden nereye geliyor. Yani insanların bu tarz şeylerle ortaya çıkıp hem bir teoriyi resmen sopaya tutulmasını sağlıyor hem de yani insanlığın geçmişine yönelik bir şey bulduklarını iddia ediyorlar ama aldatmaca olduğu ortaya çıkıyor. Yani hazin bir durum aslında ya, baktığınızda çok hazin bir durum yani. De Groot Science dergisine verdiği röportajda
Dawson zekice bir oyun oynadı. Almanya'nın buluşlarından sonra bilimde başı çekmek isteyen İngiltere'de bu fosillerden İngiltere'de de olmadısı düşüncesi hakimdi diyor. Araştırma ekibine göre Dawson muhtemelen parçaları topladı, Londra'nın 2 saat güneyinde yer alan kasabadaki çakıl ocağına kazı yapılıp nadir yarı maymun yarı insan türü olarak bulunmak üzere yerleştirildi. Her ne kadar günümüzde araştırmacıların kullandığı inceleme, metot ve ekipmanlarının mevcudiyetinden çok önce gerçekleşmiş olsa da de Groot ve ekibi bu olayın fikirlerin ne kadar kolay bir şekilde gerçek olarak kabul edilebildiğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyor. De Groot'a göre Piltdown adamı konu ne olursa olsun yerleşmiş fikirlerimize uyup uymadığına bakılmaksızın bir adım geriye dönüp kanıt aramamız gerektiğine güzel bir örnek. Yani bu bulunan tarihi eserler, bulunan tarihi bilgilerin de aslında bir kez daha kontrol edilmesini, yeni teknolojiler çıktığında bir kez daha bakılması gerektiğine çok güzel bir örnek olmuş. De Groot'un söylediği gibi. Çünkü şu an biz dinozor fosilleri de buluyoruz. Belki de çok daha ileri teknolojiler çıktıkça bunları tekrar tarattırdığımızda daha güzel verilere ulaşabiliriz. Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarındaki bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insanınkilere benziyordu. Bu örneklere Piltdown adamı adı verildi. 500 bin yıllık bir tarih biçildi ve çeşitli müzelerde insan evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. 40 yılı aşkın bir süre üzerine birçok bilimsel makaleler yazıldı, yorumlar ve çizimler yapıldı. Yani düşünsenize birçok bilim insanı bununla ilgili de makale yazmış yani. Dünyanın farklı üniversitelerinden 500'ü aşkın akademisyen Piltdown adamı üzerine doktora tezi hazırladı. Ya bir de bu şekilde doktora tezi de çıkarılmış. Yani o dönemki teknolojinin de bunda etkisi var. Ben gülüyorum şu anda ama haliyle o dönem bunu kesinlikle araştıracak bazı teknolojiler de olmadığı için haliyle bilim insanları da bu aldatmacanın tuzağına düşmüş yani. 1949'da ise British Museum'un paleontoloji bölümünden Kenneth Oakley yeni bir yaş belirleme metodu olan Flor testi metodunu eski bazı fosiller üzerinde denemek istedi. Bu yöntemle Piltdown adamın fosili üzerinde de bir deneme yapıldı. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Yapılan testte Piltdown adamının çene kemiğinin hiç flor içermediği anlaşıldı. Bu çene kemiğinin toprağın altından birkaç yıldan fazla kalmadığını gösteriyordu. Az miktarda flor içeren kafatası ise sadece birkaç bin yıllık olmalıydı. Neden Piltdown insanı sorusu çıkıyor burada? Çünkü sahteliği kanıtlanmış durumda. Evrim ve bilim hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan ve bu konularda yeni bir şeyler okumaya başlayan insanların önüne Piltdown düzmecesi evrim karşıtı argümanlarla harmanlayıp sürdüklerinde okuyucuların Piltdown insanının sahteliğini diğer kaynaklardan da basitçe görüp evrime karşı ön yargı oluşturabilecekleri düşünülüyor. Ve ne yazık ki birçok zamanda başarılı oluyorlar. Sebep ne olursa olsun 40 yıl boyunca bilim dünyası ve bilim dünyası aracılığıyla bütün bir dünya sahte bir kafatasının evrim teorisinin bir kanıtı olarak görmüş ve sunmuş olmasıdır. Bu olay aynı zamanda bilim çevrelerinden gelen bilgilere karşı halkın ne kadar korumasız olduğunun da bir göstergesidir. Halkın bilimsellik etiketiyle algılarının yönetilmesinin ne kadar kolaylaşacağı, bilim adamlarının eliyle ne kadar kolay manipüle edebileceği hakkında bir fikir vermektedir. Evet, hem evrime karşı argüman hem de evrimi çürütmeye, yani karşı argümanların içinden de çürütmeye kadar gitmiş bir durum. Bunun öncesinde de bu Piltdown insanı da tam tersine bakarsak evrime kanıt niteliği taşıyordu. Yani bu keşfedilmeden önce de tam tersi
durumdaydı. Yani çok bu tarz aldatmacaların artık günümüzde çok yer bulabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü teknolojilerimiz gelişti ve bu tarz arkeoloji kazılarında daha çok bilim insanları ve onun gözetimindeki öğrencileri yapıyorlar. Haliyle bu tarz durumlar çok nadiren, hani belki yapılan testlerde çıkan yanlış sonuç belki onu açıklarlar ama daha sonra bir daha test yapılır, aynı durum. Ama bu tabii ki artık böyle önemli, bu derece önemli keşiflerde birkaç kez test yapılması gerektiğini de görmüş oldu insanlar. Daha doğrusu bilim insanları. Bu tarz durumlarda aslında hem iyi örnekler oluyor diye düşünüyorum ben. Her ne kadar bir tarafta kötü taraflı kullanılması, bir tarafta yine kanıt niteliği olarak kullanılması, çeşitli sorunlara sebebiyet vermesi bizlere biraz böyle ders olmuş nitelikte bir durum. Ben de bu konuyu bilerek devreye almak istedim. İlk başta bir belgeselde, daha sonra bir kitapta denk gelmiştim okurken. Haliyle bu durumun nelere sebebiyet verdiğini de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.